Kalimba Kapıl YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Huanyin HKM17 akustik kalimba. Sıkça tercih edilen bir kalimba, uygun fiyatlı bir kalimba. Gelin birlikte kalimbamızın kutusunu açalım. Hem kutu içeriğine göz atalım hem de daha sonra kalimbamızın sesine bakalım. Kutuyu ilk açtığımızda böyle plastik bir ambalaj içinde çeşitli ekipmanlar çıkıyor. Ekipmanlarımızın hepsini şöyle dışarıya alıp tek tek inceleyelim. Öncelikle akor çekicimiz, hepinizin bildiği gibi kalimbamızı akord etmekte kullandığımız çekiç. Daha sonra burada kalimbada sayıların ve sayılara karşılık gelen harflerin yazıldığı bir sticker var. Bu sticker'ı keserek kullanmanız gerekiyor sanırım. Çünkü ayrı ayrı sticker'lar değil, hepsi tek bir sticker halinde verilmiş. Bunları keserek kalimbamızın üstüne yapıştırabiliriz. Yeşil ve kırmızı renkte şerit stickerlarımız var. Bunlar da arkadaşlar genellikle çalacağınız şarkıların notalarının üzerine yapıştırıp şarkıyı daha kolay hatırlamanızı sağlayabiliyorsunuz. Yani şarkıyı çalmanızı kolaylaştırıyor. Bunlar da kullanılabilen ekipmanlar. Daha sonra bakıyoruz. Bir adet kullanım kılavuzu tarzı bir kitapçık çıkıyor. Kalimbanın nasıl çalınacağı ile ilgili ufak bilgiler veriyor. Bakalım kalimba 10 tuş, 17 tuş kalimbalar hakkında bilgiler veriyor. Akort yöntemi hakkında küçük bir sayfa mevcut. Cızırtılı seslerin düzeltilmesinden bahsetmiş. Tonlar, harfler, ölçekler. Burada birkaç tane şarkının notalarına yer vermişler. Çok detaylı bir kılavuz değil. Ama başlangıç için, kalimba hakkında temel bilgiler için yeterli bir kılavuz diyebiliriz. Daha sonra saklama kılıfımızı görüyoruz. Saklama kılıfımız biraz ince açıkçası. Yani çok güvenli diyemem. Taşıma için kullanacaksanız özellikle kalimbanızı daha güvenli bir muhafazaya sarıp en azından bunun içine koymanızı öneririm. Çünkü kılıf gerçekten çok ince. Herhangi bir yere çarpma durumunda kalimbanız zarar görebilir. Bir adet temizleme bezi çıkıyor. Temizleme bezi gözlük bezi dokusunda diyebiliriz. Bu da iş görür. Yani kalimbanızı temizlemek için kullanabilirsiniz. Şöyle 2 adet parmağa takılan aparat gibi bir şey çıktı ama açıkçası ben bunların nasıl kullanıldığını anlamadım. Yani özellikle baş parmağı geçmiyor zaten. Küçükler ve çalarken daha çok çalmayı zorlaştırıyor açıkçası. Yani tam olarak anlamadım desem yeridir. Şimdi en önemli noktaya kalimbamıza geçelim. Kalimbamızı kutusundan çıkaralım. Evet. Huanyin HKM17 kalimba. Huanyin HKM17 yani ucuz yollu biraz daha başlangıç seviyesinde kalimba arayanlar için çokça tercih edilen bir kalimba diyebilirim. Yani şu anda yaklaşık 170 lira seviyesinde bir fiyat etiketine sahip. Bu da yani muadilleri arasında kendine uygun fiyatlı olarak konumlandırmasına yol açıyor. Tuşları biraz ince, yani normal bir kalimbaya göre, daha doğrusu geç konum kalimbalarına göre tuşları bir tık daha ince. Bu nedenle sesi de biraz daha tiz diyebilirim. Gelin birlikte kalimbamızla bir şarkı çalalım ve kalimbamızın sesine bakalım. Evet arkadaşlar, kalimbamızın sesini de dinledik. Gördüğünüz gibi sesler bir tık daha tiz çıkıyor diyebiliriz. Bir tık daha ince çıkıyor diyebiliriz. Ancak başlangıç için özellikle fiyatını da göz önünde bulundurduğunuzda gayet yeterli bir kalimba. Başlangıç için işinizi çok rahat görecektir. Ancak kalimbayı ilerletmek isteyen, kalimbayla kayıt yapmak isteyenler için bir tık daha iyi bir kalimbaya geçme ihtiyacı doğuracaktır ileride böyle bir kalimba. Ancak dediğim gibi başlangıç seviyesi için kesinlikle yeterli. Sesi oldukça güzel. Size bu kalimbanın bir avantajından da bahsetmek istiyorum. Tuşları biraz ince olduğu için ince notalarda, şu kenardaki notalarda daha net sesleri daha kolay alabiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bir deneyelim mesela. Tuşları biraz daha kalın ve mineral çelikten olan Geçko tarzı kalimbalarda bu notalardan bu sesleri bu kadar net alabilmek için biraz daha sert, biraz daha kararlı basmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden başlangıç aşamasında bu kalimba sizin için böyle bir avantaja sahip diyebilirim. Kalimbamızı gördük, inceledik.
Başlangıç için rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir kalimba diyebilirim. Özellikle fiyatı da göz önünde bulundurulduğunda dediğim gibi kalimbaya başlamak, kalimbayı denemek isteyenler için ideal bir kalimba. En azından eğer yapamazsanız ya da kalimbayı sevmezseniz büyük bir zarara girmemiş olursunuz. O yüzden kalimbaya başlamayı düşünenler ve kararsız olanlar için böyle daha uygun fiyatlı kalimbalarla başlamalarını öneririm. En azından eğer ki kalimba onların zevkine göre gelmezse, kalimba onlara yeterli gelmezse çok fazla maddi olarak zarar etmemiş olurlar. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizin için yol gösterici, faydalı bir inceleme olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize çok teşekkürler.